Kalfeon Ovası'ndaki yurtlarını terk edip doğuya göç eden Tantu'nun devler grubu, Mediah'ta kardeş gibi oldukları cüceler ile yaşamak için eski bir araziye yerleştiler. Ayrıca Tantu, karanlık avcılarını buldu ve kadim demir yumruğu geliştirdi. 277 yılında Kalfeon, komşu ulusları fethetmeye başladı. Kalfeon'un kuvvetleri savaşmadan Keplan'ın kontrolünü ele geçirdi. Bu aşamada iki farklı senaryo gerçekleşiyor. Karakterin ile yaptığın seçime göre Hydael, Kalfeon'un kuvvetlerini geciktirmek için gözetleme kulesindeki köprüyü yok etti. Özel Kalfeon kuvvetleri nehir aracılığıyla gizlice Hydael kalesine ulaştı, kaleyi yaktı ve Kral Crucio Domongat'ı kaçırdı. Serendia kuvvetleri Keplan ve Kalfeon'u işgale başladı ancak bir çıkmaza girildi. Çünkü kralları esirdi. Kral Gayserik, Hydael'a 3 maddeden oluşan bir barış anlaşması önerdi. Anlaşma, Hydael'ın koşulsuz teslimiyeti kabul etmesini içeriyordu. Kral Crucio'nun esir tutulduğu sırada sağlığının da kötüye gittiğinin bildirilmesi üzerine kralın yokluğunda Hydael'ın yönetimini üstlenen heyete bir elçi gönderildi. Cliff'in önderliğinde Hydael heyeti Kalfeon'un hiç de adil olmayan teklifini kabul etmek durumunda kaldı. İkinci senaryoda Serendia kuvvetleri Kalfeon kuvvetlerini geciktirmek için köprüyü havaya uçurmadan başarıya ulaştı ve sınırlarını korudu. Harpilerin kraliçesi Karanda, Delphe Şövalyeleri Kalesi ve Keplan'ın çevresine saldırarak Kalfeon'un ikmal hatlarını bozdu. Serendia saldırıya geçti. Ancak Kalfeon'un özel kuvvetlerinin Crucio Domongat'ın kızı Jared Domongat'ı kaçırdığı keşfedildi. Kral Crucio, ailesinin kalan tek ferdini ve tahtın tek varisini tekrar kaybetme riskine girmemek için Jared Domongat'ın serbest bırakılması karşılığında Kalfeon'un tekliflerine kayıtsız, şartsız teslim olmaya karar verdi. Her iki senaryoda da birbirinden farklı olaylar gerçekleşse de sonuçta Hydael koşulsuz şartsız teslim oldu ve Kalfeon'un boyunduruğu altına girdi. Her iki senaryoda da yapılan adaletsiz anlaşmanın detayları şu şekildeydi. Serendia ordusu Gözcü Kulesi'nin etrafı dahil bölgede büyük askeri kışla konuşlandırmayacak, tüm ticari ve diplomatik stratejiler Kalfeon ile paylaşılacak ve son karar mecrası Kalfeon olacak ve Serendia kara kristali Kalfeon'a ait olacaktı. Ayrıca tüm anlaşma maddelerinin yerine getirildiğinden emin olana kadar hanedan esiri teslim edilmeyecekti. Bu esir senin senaryona göre Crucio Domongat veya kızı Jared Domongat'tı. Mediah'ta 3 gün karanlığı olarak bilinen olay gerçekleşti. Mediah Kalesi Illezra'nın avuçlarında alevlere teslim olmuştu. Mediah 3 gün boyunca kapkara bir gece geçirdi. Ne güneş ne de ay görünüyordu. Karanlık içinde fener ışığına bel bağlayan halkın tek yapabildiği korkudan titremekti. Altınova'nın durumu da farksızdı. Bazı insanlar saldırganlaşıp bazıları da panik içinde Altınova'nın dışına kaçıyorlardı. Onların gözlerine yansıyan tek ışık ise alev alev yanmakta olan Mediah Kalesi'ydi. Değersiz krallığın yıkılması öyle şaşılacak bir şey değildi. İkinci Barets'in ölümüne üzülen kişiler de vardı ama Mediah'ın en küçük prensinin felaketten sağ çıkmasına sevinen kimse yoktu. Krallığın askeri güçlerinden birkaç grup her yöne doğru kaçtı. Bazıları batıya gitti ve Balinos'taki Kron Kalesi'nin harabelerine yerleşti. Krallığın en iyi askerlerinin çoğu onları takip eden sivillerle birlikte güneye, ulu topraklara, ulu kıtaya kaçtı. Ulu kıtaya vardıklarında her yöne dağıldılar. Bazıları askerlerle birlikte Tehmel'un kalıntılarını buldu ve orada yaşamaya karar verdi.
Diğer gruplar medeniyetten ayrı bir mağara kompleksinde yaşamaya başlarken, diğer bazı insanlar ülkenin yerli köylerine sığınmak için ayrıldı. Teoriler ise bir kısmının daha karanlığa yenik düştüğünü ve ulu kıtanın merkezinde karanlığın takipçileri olarak varlıklarını sürdürdüklerini söylemektedir. Aynı teori, unutulmuş kayıtlar mezarını ortaya çıkaran bir depremden de bahsetmektedir. Tehmelun harabelerinde yaşayanlar Medyahlı kimliklerini terk ettiler ve kadim Tehmelun medeniyetini yeniden canlandırmak için bir yerleşim kurdular. Bir süre sonra 3 gün karanlığı ulu kıtanın da üzerinden geçti ve toprakları tüketti. Tehmelun'da ölenler bilinçsiz Karakum askerleri olarak yeniden canlandı ve asla ebedi huzuru bulamamakla lanetlendiler. Bilinçsiz Karakum askerleri hala hayatta olan insanları da öldürdü ve Kuzey Medyah'tan yeni gelen sırlı şövalyelerin yardımına rağmen yerleşim kalıcı olarak harap oldu. O andan itibaren ölülerin şehri olarak bilindi. Ulumanlar, Tungrat harabelerindeki kara ruhların gücünü ortaya çıkararak kendilerini felaketten korumaya çalıştı. Ancak serbest kalan kara ruhlar 3 gün karanlığının etkisiyle mutasyona uğradı ve mevcut Uluman halkının tamamını öfkeli canavarlara dönüştürdü. Kuzey Medyah'tan gelen mülteciler Ulumanların şehri Muzgar'ı boş buldu ve oraya yerleşti. Bu süre zarfında Büyücü Köyü Tarif, Letusa keşif gezisini, karanlığın 3 gününün etkilerini ve kara ruhlar ile yakındaki Tungrat harabeleri arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere organize etti. Bu ekip sahirelerden oluşan Letusa keşif ekibiydi. Gerçekleşen bir olay, keşif ekibi için malzeme eksikliğine neden olduktan sonra harabelerden ortaya çıkardıkları bilgileri paylaşma karşılığında malzeme ihtiyacının giderilmesine yardımcı olmaları için Karga Tüccar Birliği ile anlaşmaya vardılar. Bir noktada keşif ekibi bu toprakların güney kesimlerinde bir üsse sahip olan Denge Cemiyeti ile güçlerini birleştirdi. Tarif kasabası sakinleri, sırlı şövalyeler, bir cüce keşif birliği ve karanlık avcıları gibi bazı gruplar Elric Tapınağı'nda bu anomalinin ortaya çıkmasına neden olan ritüeli durdurmaya çalıştı. Baut litografı kullanıldı ve paramparça oldu. Tekrar kullanılamaz hale geldi. Illezra 3. gün ayin engellendikten sonra iz bırakmadan ortadan kayboldu. Ancak krallığın çöküşü engellenemedi. Bu esnada Kagdum kabilesi doğdu ve Dreka'nın doğu tepelerinde bir köy kurdular. ...277 ile 278 yılları arasında Halfyon-Heidel Savaşı'nın sonunda Olvia kasabası savaşmadan teslim oldu ve Kalfeon Krallığı'nın kontrolü altına girdi. Amelia Ornet, tanrılarını çağırmayı amaçlayan tarikatçılar tarafından Kadim Kabua Dağı'nda gerçekleştirilen bir ayin esnasında kurban edildi. Godr Ayet'i içeren Kara Yıldız, Kalfeon'un batısındaki Kabua Dağı'na düşerek ormanın yarısını yok etti. Buradaki köy ve tapınak yok oldu ve meteoroitten kaynaklanan bir veba nedeniyle bölge ordu tarafından karantinaya alındı. Kalfeon yönetimi bunu da fırsata çevirdi ve felaket için Serendia Krallığı'nı suçladı. Savaş sonunda imzalanması konuşulan barış anlaşmasının tarihi öne çekildi ve daha sert yaptırımlarla revize edildi. İmzalanan barış anlaşması sonunda Heidel, Kalfeon'un vasalı haline geldi. Keplan ve Heidel'ın o zamanki kralları lord konumuna indirildi ve haraç ödemeye zorlandılar. Ayrıca bu anlaşma Heidel lordunu
Calfeon'un ülkedeki tüm karataş yataklarının kontrolünü tamamen ele geçirmesine izin vermeye zorladı. Ordu kurmasını ve diğer uluslarla kendi başına diplomasi yürütmesini de yasakladı. Serendia ve Calfeon arasındaki sınırda tarafsız bölge kuruldu. Böylece Hydael bir isyan durumunda gelen Calfeon askeri güçlerine karşı koyamaz hale getirildi. Kızıl Orklar bölgeye geldi ve yerleşti. Eski müttefiklerinden yeni elde ettiği karataş yataklarından memnun olmayan Kral Gayserik, Karaçöl'ün kontrolünü ele geçirmek için Valencia Krallığı'na karşı yeni bir sefer düzenlemenin zamanının geldiğine karar verdi. Bunu yapmak için Hydael'ı Mediah'a karşı yürümeye zorlamaya çalıştı. Ancak artık hiçbir şeyi kalmayan Hydael Lord'u bunu kabul etmedi ve Kral Gayserik'in kulis çalışmaları başarısız oldu. Bunun üzerine kendi ülkesindeki kaynakları kullanmaya yönelen Gayserik, kilisenin idaresindeki varlıkları kontrol altına almaya çalıştı. Tüccar birliklerinin barındırdığı silahlı kuvvetlerin kendi kontrolüne geri verilmesini talep etti ve yeni paralı asker birliklerini finanse etmek için vergileri artırdı. Kül vebası olarak da isimlendirilen kül rengi salgın, Kuzeybatı Calfeon'a ve ülkenin başkentine yakın bölgelere kadar yayıldı. Bir tedavi bulundu ve Calfeon şehri yakınlarında ek bir alan karantinaya alındı. Zamanla burası terk edilmiş topraklar haline geldi. Çarpışmadan kaynaklanan kül, Kuzey Kamasilva'daki ormanlık alana kadar uzandı. Yerel ruhlar bundan dolayı öldü ve yeniden doğdular ya da hayaletlere dönüştüler. Paduslar ile Ronaroslar sürünen ağaç ormanına yerleşti ve daha sonra Kül Ormanı olarak adlandırılan Düşler Ormanı'ndan gelen kül nedeniyle yavaş yavaş delirdiler. Orman Ronarosları güneye doğru ilerledi ve diş perilerinin ormanında yaşamaya başladı. Hydael, Serendia'nın başkenti oldu. Özellikle Mediah Krallığı'nda yaşanan son gelişmelerden sonra ticaret koridorlarının yeni gözde şehri Hydael oldu. Tüccarların akın etmesi ekonominin dengesini bozdu. Soylu bir kadın olan Grace Lauren, Lord Crucion'un da yardımıyla Tüccarlar Birliği'nin kurulmasına büyük katkı sağladı ve ticari kaosa bir son verdi. Savaşın ardından yaşananları fırsat bilen gizemli bir grup, yolsuzluğun efendisi Kızarkan'ın mühürlerinden birinin bulunduğu tapınağı ele geçirdi. Hydael'dan gelen güçler tapınağın kontrolünü geri almaya çalıştı ancak başarısız oldular. Mediah Tüccarlar Birliği Başkanı ve kraliyet ailesinin eski danışmanı Neruda Shen, kraliyet ailesinin hayatta kalan tek üyesi, ülkeyi kendi başına yönetecek yaşa gelene kadar Mediah'ın siyasi dizginlerini resmen naip olarak eline aldı. Ülkenin ordusunda çalışan ve eskiden Mediah'ın gerçek lordları olarak adlandırılan yerli bir kabile olan Sausonlar, tüccarların ülkeyi kontrol etmesini kabul etmedi ve Altınova ile çatışmaya hazırlandı. Altınova arenasının şampiyonları ve liderleri Schultz'un çabaları çatışmanın büyümesini engelledi. Ancak Schultz daha sonra kendi adamlarından biri tarafından öldürüldü. Sausonlar onun tüccarlar tarafından öldürüldüğüne inandı. Kuzey Kalesi ve limanın kontrolünü ele geçirdiler ve Altınova'ya savaş açma hazırlığına devam ettiler. Sausonların seçkin gücü Schultz muhafızları, liderlerini canlandırmanın bir yolunu bulmak için Mediah'tan ayrıldı. Hydael, bölgeyi güneydeki haydut tehdidinden korumak için Olvia ve Velia arasındaki Balenos'ta bir muhafız kampı kurdu. Kampa liderlik etmesi için komutan Cliff görevlendirildi. Kamp, asker sayısını artırmak için yerlileri bünyesine katmaya başladı.
Agris bozkırındaki impler düşmanca davranmaya başladı ve Batı muhafız kampı onlarla başa çıkmak için odak noktasını değiştirdi. Olvia ve Velia arasındaki aktif ticaret durduruldu. Red Nose, Giat ve Goblinlerini yağma ormanına sürgün etti. Giat, Karataş'ın gücünden faydalanarak yaşlı bedenini terk etti ve idamından sonra Ehvaz tepelerine atılan Kroxus Antonio'nun genç bedenine geçti. Yeniden doğan Giat, yıkık Kron Kalesi'ne saldırdı. Bir kişi haricinde karşısına çıkan herkesi alt etti. Ancak Phantom Şövalye ile karşılaşınca bedeni buz kesildi ve şövalye tarafından mağlup edildi. Yaralı bir şekilde Kron Kalesi harabelerinden geri çekildi. Burada önemli bir noktayı detaylandırmak gerekir. Giat, Phantom Şövalye'yi görünce dona kaldı. Çünkü Giat'ın bedenini kullandığı Kroxus, yıllar önce Phantom Şövalye'nin ellerinde idam edilmişti. Bu aşamaya kadar izleme nezaketi gösterdiysen teşekkür ederim. Kendine çok iyi bakıyorsun.